Selamlar herkese. Son durum videolarında sırada Holo var. Bizim Türk yatırımcısının ismini beğenerek çok fazla yatırım yaptığı bir enstrüman. Kesinlikle şey yapmıyorum. Dalga geçer gibi giriş yaptığım kanısına kapılmayın. Öyle bir durum yok. Çünkü HOT'u ben de seviyorum. Ne bakımdan seviyorum? Trend takibi konusunda temiz bir grafik karakterine sahip olduğu için gerçekten seviyorum arkadaşlar. Öyle mi olur, böyle mi olur? Boğada ne olur? Boğada şu kadar olur mu? Boğada bu kadar olur mu? Ben biliyorsunuz canlı yayınlarda da bu tip soruların hiçbir şekilde cevap vermiyorum. Neden vermediğimi de söyleyeyim. Dürüst bir şekilde. Ben nereden bileyim arkadaşlar? Boğada HOT ne olur? Nereden bileyim Allah aşkına? Bunu bilen varsa zaten şiki şiki baba. Tamam mı? Kimse bilemez. Bir tek şeyim var kendi açımdan. Size de aynı şeyi söyleyebilirim. Ortalama takip ederim. Ortalama beni nereye götürürse ben HOT'la birlikte oraya kadar giderim. Yani HOT boğada uzaya çıkacaksa, uzaya çıkacağı varsa HOT'un, ben onunla birlikte uzaya çıkarım. HOT boğada hiçbir şey yapmazsa onunla birlikte yani hiçbir şey yapmadan duracağız HOT'ta. Beraber bakacağız birbirimize. HOT ne olur? HOT gidecek mi? Ne zaman gider? Ne zaman gitmeyecek? Gibisinden sorulara muhatap kalıyoruz bazen de. Yani kötü niyetle sorulmadığını biliyorum. Çünkü piyasayı bilmeyen arkadaşlar geliyorlar, bir şekilde ismi çok duyulan enstrümanlara para yatırıyorlar. Ondan sonra da şey arıyorlar, onay merciği arıyorlar. Yani birkaç tane yayıncıya soruyorlar. Onlar da işte burayı kırarsa şöyle olur, burayı kırdığı zaman önü boş falan. Böyle onun istediği cevapları vermişlerse, çünkü bazılarının öyle bir şeyi var, huyu var. Sorulan soruya karşı tarafın istediği cevapları verme konusunda yetenekleri var diyelim. Benim öyle bir yeteneğim yok. Ben dümdüz söylerim, ne varsa o sırada dümdüz söylerim. HOT'taki duruma hemen bakalım. Günlük grafik bakıyoruz. Ben açıkça söyleyeyim, Swing Trade listesinde yok HOT, ama her an alabilirim. Yani her zaman bakıyorum HOT'a. Herhangi bir uzun vadeli yatırımım da yok. Ama Swing Trade sepetine HOT'u yedek listede tutuyorum. Bazen orada bazı enstrümanları çıkartıyorum. Bazılarını geri tekrar alıyorum. Mesela bu hafta itibariyle FET ve INC'yi çıkardım o listeden. FET ve INC yerine AVAX'la Mina'yı aldım, açık söyleyeyim. Ama bu AVAX'la Mina'nın da sonsuza kadar orada olacağı anlamına gelmiyor. Duruma göre değişiklik gösterebilen bir Swing Trade sepeti. Swing Trade biliyorsunuz hem long hem short işlemlerden oluşuyor. Onunla ilgili işlemlerimi ben Trade Araştırma Analiz grubunda paylaşıyorum. Katıl tuşundan o gruba üye olursanız ve oradan Telegram grubuna gelirseniz oradaki işlemleri görebilirsiniz. Kimseye al sat, buradan satılır, buradan alınır, ben aldım sen de al, bu çok gidecekmiş, öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum, vallahi billahi biz de bilmiyoruz. Eğer tahtanın sahibi değilsen, tahtayı sen kontrol etmiyorsan sen de bilmiyorsun. Yani boşu boşuna böyle atıyorlar, tutuyorlar ya bazen 100x 50x kapakta. Seyredilsin diye video. Yani video seyredilsin diye kapağa 50x 100x yazıyorsan zaten geçmiş olsun. Yani 50x 100x olacağını biliyorsan zaten öyle bir kapak yapmazsın. O konuya bile girmezsin. Değil mi? Şu anki durum 200 günlüğün üzerinde. En son 30 Ekim'de kapanışını yaptıktan sonra Holo 200 günlüğe göre işlem açan arkadaş şu anda eller ensede bekliyor. 200 günlüğün altında kapanış gelmediği sürece problem yok. Şu anda da problem yok. Fiyatı takip ediyorsun. 200 günlüğü takip ediyorsun. Bu bant şeklinde bende. Takip ettiğin sürece, bunun altında kapanış görmediğin sürece hiçbir problem yok. Taşımaya devam ediyorsun Holo'yu. 50 günlüğe göre işlem açıyorsan birazcık meşakkatlidir. Çünkü ben 50 günlüğü aşağı yukarı eski zirveleri geçtikten sonra devreye sokan bir arkadaşınızım. Her zaman ne diyorum? Uzun vadeli yatırım yapmışsam ilk önce isteyeceğim şey eski zirvesi. Eski zirvesini görene kadar elimi sürmem.
Eğer uzun vadeli istediğim seviyelere gelmişse bir enstrüman, yatırım yapmışsam, oradan giriş yapmışsam, ne 50 günlüğe bakarım, ne 100 günlüğe, ne 200 günlüğe, ne 600 günlüğe, hiçbirine bakmam. Sadece eski zirvesine gelmesini beklerim. Eski zirvesine geldikten sonra başka stratejiler oraya kanalize ederim. Şu anki durum, 2 tane ortalamamız canlı yayınlarda ve bu tip kayıt videolarında kullanacağım. 2024 boyunca bu ikisini kullanacağım, açıkça söyleyeyim. Çünkü göreceksiniz, eğer bu piyasanın gideceği varsa veya düşeceği varsa, bu iki ortalama senin bir şekilde ya seni büyük zarardan kurtaracak ya da sana çok iyi karlar verecek ve çıkacağın yerleri de sana gösterecek. Buralardan kaç diyecek. Birkaç orada da strateji uygulanabiliyor. Ama ben bant stratejisini uyguluyorum. Gerektiğinde 3-5 sıralı zarar edebiliyorum. Olsun. Bu stratejide çünkü hiçbir zaman tek bir enstrümana bel bağlamıyoruz. En az 7-8 enstrümana bu stratejini kanalize etmeniz gerekiyor. Ben açıkça söyleyeyim, 15 taneden yukarı çıkmak istemiyorum. 15 tane enstrümanı bu stratejiye kanalize etmiş durumdayım. Eğer değişiklik yapacaksam da dediğim gibi içeriden çıkartıyorum, yine 15'e sabitlemeye çalışıyorum. Köpekler havlıyor, kusura bakmayın, bizde kedi, köpek, efendime söyleyeyim, kedi, köpek, horoz, keçi bir sürü var arkadaşlar. Bunlar da spor olsun diye ara sıra canları sıkılıyor. Yoldan geçene havlıyorlar. Böyle hayatımız böyle devam ediyor. Hayat işte. Kediye, köpeğe iyi davranın. Yemlerini, sularını eksik etmeyin. Onlar da bir candır. Öyle saçma sapan tekmeleyerek öldüren arkadaşları çok fena bir şekilde kınıyorum. Allah'ın tüm laneti üzerlerine olsun. Yani ufacık bir hayvanı tekmeleye öldürüyorsan yazıklar olsun sana yani. Yazıklar olsun. Sevmiyorsan arkanı dön git. Bazı tipler var çünkü sevmiyor hayvan. Onun canına müdahale edemezsin. Hemen kapanış grafiklerine geçelim. Özür dilerim. Kapanış grafiklerine bakalım. Günlük kapanışlardaki yapıya bakalım. Ne diyoruz çünkü? Bir yapı bakıyoruz. Haftalık ve günlük yapıya bakıyoruz. Bir de 50 günlük ve 200 günlük takibine bakıyoruz. Değil mi? Yapıya baktığımızda burada artık ortalama bakmıyoruz. Yapıya bakıyoruz. Yani ben 2 önceki tepeleri, 2 önceki dipleri kendime referans alıyorum genellikle, eğer bu stratejiyi kullanıyorsam, ki kullanmıyorum. 2024 senesinde de kullanacağımı düşünmüyorum. Özellikle günlük yapıdaki stratejiyi kullanacağımı düşünmüyorum. Kapanışlara bakıyoruz. Kapanışlara baktığımızda bir önceki tepe 0.001957 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gelmiş mi? Gelmiş. Önü şu anda açık gözüküyor. 200 günlüğün zaten üzerinde hiçbir problem yok. 50 günlüğün üzerine de atmış durumda 12 Şubat itibarıyla. Orada da problem yok. Şu anda her şey güllük gülistanlık gözüküyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben her zaman diyorum, temkinli ol. Kötü senaryo her zaman cebinde olsun. Onu neden söylüyorum? Öyle bir şeye maruz kalırsan orada panikleme. O senaryoyu önceden satın almış ol kendi adına ve o senaryonun karşılığında nasıl bir plan uygulayabileceğini ortaya koy ki önceden paniğe kapılma diye her zaman söylüyorum. Yani şu anda bile HOT'ta veya herhangi bir enstrümanda kötü senaryo cebinde dursun. Yani buradan bir gecede %60, %70 aşağı doğru iğne atabilme ihtimali her zaman cebinde dursun. Ama buna göre de hayatını zehir etme. Şu anki durumun keyfini çıkarmaya bak. Şu anki durum ne? Lontingen arkadaşlar, her türlü ne kadar güzel. Yani günlük kırılımda long, 50 günlüğe göre long, 200 günlüğe göre long. Peki haftalık kırılımla yapıya bakalım. Haftalık yapıya göre de bu haftaki kapanışı bekliyorsun. Çünkü şunun üzerinde bir kapanış isteyeceğiz. Bu haftaki pazar günkü kapanış 0.001977 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışı görürsen, haftalık kapanışta da yapı long'a dönmüş oluyor.
Çünkü şuradaki kırılım gelmiş. 0.001923 altında bir haftalık kapanış geldiği zaman şuradaki kırılım yapıyı bozmuş oldu. Açıkçası aslında şu kırılım da yapıyı bozmuş oldu haftalıkta. Buraya bakmadan önce şuraya bakmak lazım. Yani 0.002045'in altındaki haftalık kapanış yapıyı bozmuş oldu. Bu haftaki kapanış yapıyı tekrar olumlu hale getirmiş oluyor. Yani psikolojik olarak yatırımcısı açısından olumlu bir yapıya dönmüş oluyor. Tabii şey değil, buradan uçacak kaçacak diye bir şey söylemiyoruz. Burada 200 günlük ve 50 günlüğe ben daha çok güvenen bir arkadaşınızım. Ama haftalık kırılımlarında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde eğer güzel bir rally yakalayacaksak dönüş sinyali açısından bu haftalık kırılımlar bize güzel referanslar verecektir. Hani bazen soruyorsunuz ya nereye kadar gider? Kârda durmak çok zormuş. Zor değil. Kırılımı görene kadar kârda takılmaya devam edeceksin. Kırılımı gördüğün zaman tedbir amaçlı oradan bir uzaklaşacaksın. Çünkü orası artık piyasanın son noktası. Senin üzerinde işlem açtığın enstrümanında son noktası olabilir. Haftalık kapanışları şeyde de çok güzel uygulayabilirsin. 50 günlük ve 200 günlük takibinde de uygulayabilirsin. Çok net çünkü gördüğün gibi. HOT o yüzden seviyorum. Ben trendi olan yatırımcısını trend konusunda üzmeyen enstrümanları her zaman başımın tacıdır arkadaşlar. Çünkü burada bir şekilde bak şeyden beri 2021 boğasından sonra 2021 Kasım'ından sonra shortlardan da çok iyi para kazanmışsın HOT'ta, açık söyleyeyim yani shortlardan bayağı para kazanmışsın. Bir önceki 2021 boğasında da longlardan çok iyi para kazanmışsın. Hani longlardan dediğime bakma. Yani şurada bir tane long açmışsın, şeye kadar taşımışsın longu. 2021 Nisan'ına kadar taşımışsın ki orada da yani sadece şu ortalamayı ve 50 günlüğü takip etmiş olsan kaç yapmışsın? %2000 yapmışsın. 2x yapmışsın yani. Ondan sonra süre gelen süreçte de gayet güzel trend takibinden seni üzmeden işlem açtırmış ve kapattırmış HOT. O yüzden seviyorum zaten. O yüzden son durum videolarında mutlaka HOT olacak arkadaşlar. Şu anki durum haftalık kapanışı bekleyeceğiz. Yapının tekrar olumluya dönmesi için. Günlük yapıda da long ağırlıklı yani olumlu yönde diyelim şu anda. 200 günlüğe göre zaten çok önceden bir olumlu sürece girdi. 50 günlüğün altında bir kapanış yaptı, tekrar üzerinde yaptı. Bu birazcık işte 50 günlük meşakkatlidir. O yüzden riskini bölmen çok önemli buralarda. Ama umarım buralardan güzel bir rally gelir. Belki buralarda gelmeyebilir ama önümüzdeki dediğim gibi Mart-Nisan ayı çok kritik gözüküyor. Piyasa açısından, zamansal analiz açısından da buralarda böyle sağlam yukarı sert bir rally'nin gelme ihtimali yüksek gözüküyor. O yüzden fazla lütfen kıpraşmayınız. Ben burada bütün her şeyi sattım. 52.000'den Bitcoin dönecek. Orada da altlar dönecek. Tam tersi Bitcoin 52.000, 52.500'ü görür. Orada Bitcoin 2 ay, 3 ay yataya bağlar. Orada da para altlara akar. Önümüzdeki 3 ay, 5 ay altlarda korkunç ralliler görürsün. Sen Bitcoin'i takip edeceğim. Çünkü öyle yayıncılar var biliyorum. Bitcoin gitmeden hiçbiri gitmez. Kaspani'ye gitti. Efendime söyleyeyim Bitcoin gitmeden daha bir sürü var arkadaşlar böyle enstrüman. Şimdi aklıma Kaspa geldiği için söylüyorum. Aptos 2023'ün başında neden gitti? Solana neden gidiyor? Efendime Rune neden bu kadar prim yaptı son 3 ayda? Bitcoin'i falan beklemiyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. O yüzden her enstrümanı kendi dinamikleri içinde lütfen değerlendirmeye bak. O prim yaparsa ona gireceğim. O prim ederse onda korelasyon var falan. Korelasyon işleri birazcık zor işler. Çalışır ama uzun vadede çalışır. Ama hiçbir enstrüman efendime söyleyeyim öbür enstrümanla korele olabilir. Ama orayı aldılar, burayı verecekler. Sen oraya vereceklerine kadar zaten onlar korele hareket ediyor arkadaşlar. Hangi birine yetişecek? Durum bundan ibaret. HOT'u da kendi açısından değerlendir.
Uzun vadeli yatırım ben HOT'ta yapmam ama trend takibi acayip güzel yaparım. Çok da beni mutlu eder gibi gözüküyor. Aynı FTM'ye benziyor çünkü grafiği. Risk ve kasa yönetimini uygulamak kaydıyla o ikisi yoksa zaten ne yaparsan yap işin çok zor. Baştan risk ve kasa yönetimini çözmüşsen yolun zaten bir şekilde açıktır. Durum bundan ibaret. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdilik hoşça kalın.